Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir hamburger yapıyoruz. Güzel bir hamburger yapmanın tüm sırlarını açıklıyorum. Hadi buyurun geçelim tarife. Hamburgerin en önemli faktörü köftesidir. Köfte sulu sulu ve leziz olmalı. Çok fazla kurumamalı ve eti gerçekten et gibi olmalı. Dolayısıyla hamburger köftesi asla normal köfte gibi soğan, galeta unu, ekmek gibi şeylerle yapılmaz. Sadece kıymayla yapılır. Şimdi benim 1 kilo 750 gramı yarım yağlı dana döş kıyma, 250 gramı da kaburga olmak üzere böyle hafif yağlı et ve yağ karışımı bir kıyma ki çok sulu sulu lezzetli bir köftemiz olsun. Bu köfteye sadece tuz koyacağız biraz. Şimdi eğer evinizde varsa, imkanınız varsa çekme tuz koymanızı öneririm. Çünkü bu tarz etlerimizi daha çok lezzetli yapacak olan çekme tuz, çekme karabiberdir. Şimdi biraz da karabiber çekeceğim. Bu da çekme. Çünkü daha keskin, daha baskın bir tadı ve kokusu oluyor iri iri olduğu için. Diğer toz karabiberler bu kadar lezzet vermiyor. Sizin keyfinize göre tamamen koyabileceğiniz baharat oranları bunlar. Biraz da şöyle sadece 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Şimdi çok fazla mıncıklamadan sadece tuzunu ve karabiberini birbirine geçireceğim. Köftemi biraz yoğuracağım. Çok mıncıklamaya gerek yok. Zaten içerisinde çok fazla malzeme de yok. Ama tuzunu ve karabiberini iyice içine geçirmemiz önemli olan. Bu arada bu 1 kilo kıymadan yaklaşık 7-8 adet kadar hamburger köftesi çıkaracağım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Sonra buzluğunuza atıp hazır bir şekilde saklayabilirsiniz. Ama istemeyenler, uğraşmayayım diyenler de kişi sayısına ve hamburger sayısına göre bir hamburger köftesi en az bir 100 gram kadar gelmeli ki öyle lezzetli ve güzel bir hamburgerimiz olsun. Dediğim gibi tuzunu ve karabiberini hazırladıktan sonra güzelce yoğurduk birkaç dakika. Fazla mıncıklamaya gerek yok. Şimdi avucumu dolduracak kadar bir top aldım. Burada önemli olan hamburger ekmeğinizin büyüklüğü. Hamburger ekmeğinizin büyüklüğüne yakın olması gerekiyor. Şöyle birazcık hemen elimle yuvarlıyorum. Sonra bastırıp kenarlarını da bitiştiriyorum. Burada önemli olan ben biraz kalın köfte yapmak istiyorum. İnce bir köfte istemiyorum. Çünkü zaten kıyma içinde de yağ olduğu için pişerken küçülecek, çekecek ve inceleyecek. O yüzden mutlaka hamburger ekmeğinizin ebatında olması gerektiğini tekrar söylemek istiyorum. Elinizle bastırıp kenarlarını da biraz şöyle şekil veriyorsunuz. Çok basit. Gördüğünüz gibi hiç zor değil. Şimdi köftelerin bu şekilde şekil verip hemen pişireceğim. Şimdi sosunu yapalım. Sosu da önemli. Ben 1 tatlı kaşığı kadar hardal koyuyorum. Hardal çok yakışıyor. Sevmeyeniniz varsa tabii ondan vazgeçebilirsiniz. 3 tatlı kaşığı mayonez koyuyorum. Hamburgerin olmazsa olmazı mayonez ve ketçap. Sıraya geldi ketçap. Yine ketçabı da 3 tatlı kaşığı koyuyorum. 1 yemek kaşığı da elma sirkem var. Elma sirkemi ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Sosumuz bu kadar basit ama tam bir lezzet şaheseri. Sosumuz da hazır olduğuna göre artık hamburgerimizi pişirebiliriz. Şimdi tavamı ocağıma aldım ve altını yaktım. Gayet güzel bir şekilde ısıtıyorum.
Köftemi hemen tavama koydum. 3-4 dakika bir tarafını pişireceğim, sonra çevireceğim diğer tarafını. 3 dakikanın sonunda köftemizi hemen tekrar diğer tarafını çeviriyoruz. Bakın üzerindeki suları görüyorsunuzdur. Sulu sulu güzel bir köfte olacak. Dediğim gibi hamburgeri birbirinden ayıran tek şey köftesinin güzelliğidir. Yoksa diğer kalan mayonezi, ketçabı herkes aynı şeyi koyuyor. Mühim olan köftesi arkadaşlar. Şimdi ben halka olarak kestiğim soğanlarımı şöyle ızgaram hazır müsaitken yanına koyuyorum. Bunları da biraz karamelize edeceğim, ızgara yapacağım. Özellikle köftemin yağı ve suyu ona doğru aktığı için daha da lezzetlenecek. Böyle bir şey de size göstermek istedim. Bakın soğanlarım çok güzel, böyle ızgara oldu. Mideyi de rahatsız etmez, daha lezzetli ve daha hoş görünüşlü oldu. Soğanlarımı alıyorum şimdi. Şimdi hemen hamburger ekmeklerimi kestim. Onları da şöyle köftemin yağıyla güzelce tatlandırmak istiyorum. Bakın köftem harika görünüyor. Hala kalın, ebat kaybetmedi ve sulu. İşte bu önemli olan mükemmel bir hamburgerin sırrı. Şöyle bir dilimde cheddar peynirim var. Hemen köftem sıcakken üstüne koyuyorum ve altını kapatıyorum. Şimdi hazırlamaya geçiyoruz. Evet, köftemin de üzerinde peyniri gayet güzel bir şekilde eridi kendi sıcaklığıyla. Hiç fırına falan vermeye gerek yok. Şimdi 2 tatlı kaşığı sosumuzdan hamburger ekmeklerimizin üzerine sürüyorum. Bu arada hamburger ekmeklerimizi görüyorsunuz. Çıtır çıtır çok güzel kızarttım köftenin yağıyla. Dolayısıyla çok daha lezzetli olacak. Lezzet 2'ye katlanmış olacak. Şöyle yıkamış olduğum yeşil marulum var. Yapraklarını hemen koyuyorum. 2 dilim ama ince kesilmiş olması önemli. Domatesimi koyuyorum. Yine ince olarak kestiğim kornişon turşularım var. 3-4 tane bunu koyuyorum. Ve hemen köftemi getirip üzerine oturtuyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Köftenin kaldırdığım yerdeki izine bakmanızı istiyorum. Bakın arkadaşlar, nasıl sulu, nasıl lezzetli bir köfte oldu. Size bütün püf noktasını anlattım. Soğanımı da koyuyorum. Üzerine de ekmeğimi bastırıyorum. Evet, size daha iyi göstermek istiyorum. Sulu sulu hamburgerimin suyunu görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl akıyor köftemin suyu? Bakın, işte bütün espri budur arkadaşlar. 2 tane ızgara çöpümü köfteme batırdım. Şimdi ortadan 2'ye keseceğim. Bakın. Bu hamburger yenmez mi? Yemeğinde yanında yatın. Arkadaşlar, hepinize hamburgerinizi evinizde yapmanızı tavsiye ediyorum. Dışarıda hangi et, hangi köfte olduğunu bilmeden içimiz sinese de sinmese de yiyoruz. Evet, çok sağlıklı mı değil mi bilmiyoruz. Daha iyi, sağlıklı, lezzetli, daha ucuza mal edeceğiniz hamburgeri yapmanız mümkün evinizde. Gösterdiğim kaidelere uyduğunuz takdirde inanın en kaliteli hamburgercilerde ya da kafelerde yiyeceğiniz hamburgerden hiç de farkı olmayan hamburgerleri yapabilirsiniz. Ben de bunu zaten çalıştığım kafelerde ustalarımdan öğrendiğim usul olarak yaptım. O yüzden size göstermek istedim. Zaten malum şimdi fiyatların yanına yaklaşılmıyor. Ama 40 yılın başı canımız hamburger çekti. Yapın evinizde lezzetle, sağlıkla, içine ne koyduğunuzu bilerek temiz temiz yiyin arkadaşlar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bu tarifi çok sevdiğim değerli takipçim, izleyicim Uğur Beyefendi benden istemişti bir 10 gün önce. Hamburger yorumumu merak etmişti. Programıma ancak vakit geldi ve bugün yaptım. Umarım izler ve beğenir. Sizler de öyle beğenirsiniz umarım. Tarifimi deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun diyorum. Ve şimdiden sizlere teşekkür ediyorum yorumlarınız için.
beğenileriniz için. Çünkü beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hala da kanalıma abone değilseniz eğer, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bundan sonraki bütün tarifler hiçbir şekilde kaçırılmadan size bildirilmiş olur zira. Ve tariflerim eğer hoşunuza gidiyorsa bana destek olmak için sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu şekilde videolarım birçok kişiye ulaşmış olur. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.